Evet, merhaba arkadaşlar. Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Bandmate dinleyeceğiz. Bandmate'in Matchless Scum isimli parçasını dinleyeceğiz. Bir süredir video atamıyordum. Biliyorsunuz tatildeydim ve tatilim bitti. Artık videoları daha sık şekilde atmaya başlayacağım tekrar. Çaylar kahveler hazırız. Hadi gelin bakalım bu şarkıdan neler isteyeceğiz. Hep birlikte görelim. Arkadaki sese bakın. ありえないほどの衝撃が体を駆け巡って私の第六感に触れたんだ夢見心地のようだ一瞬勝ちてた光がりついてしまった君の姿誰のせいだ持ってるのね眠れないまぶたを閉じても裏側に映る釣れない君に惑わされてる優しくしないでよもう君に夢中さ Bu arkadaki ses çok güzel değil mi? Bak dinleyin. Gazır efektine benziyor. Çok özür dilerim. Gated ya da Shutter. Bir dakika bir daha dinleyelim. Wow. Evet, Mincho modunu açtık. Mükemmel bir ses uyumu var. Solo. Vay. Harika bir şarkıydı. Şurada stüdyo kaydım. Bunu dinleyelim mi? Hadi bir de bunu dinleyelim. Sonra yorumlayalım, olur mu? Evet. Canlı ve stüdyo kaydı arasında fark var biraz, evet.
Evet, mesela burada. Buradaki çok özür dilerim. Misa harika geldi bu arada. Şu an son kapattığım yerde. Buradaki Misa'yı tekrar dinleyelim. Ee, burada bir davul geçiş 808 mi kullanmışlar? Yoksa nasıl olmuş? Miksaj aşamasında düzeltmişler orayı. Canlıda da vardı ama bu arada. Bir dinler misiniz o arkadaki fil kısmını? Bakın burayı. Misa. Evet. Stüdyo kaydı ve şeyin arasında fark var. Burada Say 2'de kullandıkları shutter efekti büyük ihtimalle canlıda. Burada fark edemedim. Çok kısa bir 10 saniyelik bir şey dinleyeceğim. Kusura bakmayın bunun için. Yaptığımı emin olamadım. Evet. Bu shutter efekt değil mi? Gated ya da shutter efekt. Misa'dan dolayı kaçırmışım bu bölüm bu arada. Evet. Hadi bitirelim o zaman. Akana'ya bakın ya. Vah. Arkadaşlar harika bir şarkıydı. Dikkat ettiniz mi? Dinlediğimiz gruplarda canlısını söyleyemedikleri şarkı yapmıyorlar aslında. Yani stüdyo kaydında hadi basalım, miksajda düzeltelim, autotune basalım bilmem. Zaten autotune yok da bunlarda. İşte bütün her şeyi biz miksajda düzenleyelim, salalım piyasaya albümü değil. Canlıda çalamadıklarını yani çalmadıklarını albüm olarak albüme şarkı olarak koymuyorlar.
Mükemmel bir başarı bence. Bizde çok var mesela. Canlı da söyleyemiyor adam ama girmiş, kaydını almış, stüdyo kaydı olarak albüm çıkartıyor ve saçma sapan satışlar oluyor. Dinliyor, gençlik dinliyor, yapacak bir şey yok. Az bir şey müzikten anlayan insanların hiç umurunda bile değil o tip şeyler. Hiç önemsemiyorlar bile o tip şarkıları daha doğrusu. Güzel bir şarkıydı, beğendim. Şimdi yorum kısmına geçelim hadi. Evet, bir Vermeyt şarkısını daha dinledik arkadaşlar. Matchless Come güzel bir şarkıydı. Özellikle ikisini dinledim. Çünkü farklı teknikler vardı canlıda. O aynısı stüdyo kaydında da oluyor mu diye görmek istedim açıkçası. Bir de sonunda çıkınca direkt ben tıkladım. İyi ki de yapmışız böyle bir şey. En azından bir kıyaslama durumumuz olur. E, Miku yazmış sözleri ve besteyi de Bandmate yine grup olarak yapmış. Tabii ki altyapıyı yine bizim Kanami hazırlamıştır diye düşünüyorum. Tarz olarak yine grubun karakteristik hard rock çizgisini taşısa da modern alternatif rock dokunuşlarını da içinde barındırıyordu açıkçası ve stüdyo kaydı oldukça temiz, dengeli bir prodüksiyona sahipken canlı performansla işin rengi biraz değişti açıkçası. Tam da düşündüğüm gibi gitarlar daha sert, Nissan'ın bası daha fazla ön tarafta. Bu her zaman önde de burada yine dediğim gibi canlı ve stüdyo performansı arasında Misa'nın bası daha fazla ön plana gene çıkmıştı. Akane'nin davulu çok doğal, ham ve güçlü hissediyordu. Bu da parçanın yüksek enerjisini dediğim gibi sahnede bambaşka bir seviyeye taşıdı diyebilirim. Ritim bölümünde geldiğimizde grubun gizli kahramanı biliyorsunuz iş başındaydı her zamanki gibi. Akane burada mükemmel bir performans sergiledi. Yine gösteriş yapmaktan ziyade şarkının ruhunu sürekli canlı tutmayı tercih ediyor. Eee, Kıta ve nakarat geçişlerinde dediğim gibi kısa ama etkili filler, ghost notlar ve güçlü crash vurgularıyla parçayı dediğim gibi enerjisini hiç düşürmeden devam etmesini sağladı. Davul partisyonları da dediğim gibi teknik olarak aşırı karmaşık değil ama tam da olması gerektiği kadar hareketliydi diyebilirim. Yanında Misa mükemmeldi yine. Sadece gitarı kök bir notaları takip eden, kök notaları takip eden bir enstrüman gibi değil, melodik bas yürüyüşleri ile geçiş notaları ve karakteristik groove anlayış sayesinde yine adeta bir gitar gibi çalışıyor Misa. Özellikle canlı performanslarda hafif drive e, tonlu bas sesi vardı ve dediğim gibi ikisi birleştiğinde mükemmel bir altyapıya dolgunluk kazandırdı diyebilirim. Misa'yı dinlerken çoğu zaman dediğim gibi bas gitar değil de sanki ayrı melodik bir enstrüman dinliyormuş hissine kapılıyorum açıkçası. Gitar yine mükemmeldi Kanami. İmzasını net yine hissettik şarkıda. Riffler sert, tok ve groove odaklı. Yoğun palm mute kullanımı sayesinde ritim sürekli ileri doğru gidiyordu açıkçası. Ve solo bölümünde ise hız ve gösterişten ziyade melodiyi ön plana çıkardı diyebilirim. Eee, Kontrollü bentler ve temiz vibratolarla akıcı legato geçişleri hem teknik becerisini gösterdi hem de dediğim gibi şarkının duygusunu bozmadan devam ettirdi diyebilirim. Miku ise mükemmel bir şekilde yine hem Kanami'ye hem Saiki'ye mükemmel eşlik etti. Kanami'nin oluşturduğu melodik yapının dediğim gibi altını güçlü bir şekilde doldurdu ve Bandmate'in o iki gitarın birbirini tamamlama şekli zaten grubun bence en büyük artılarından biri ve bu parçada da bunu rahatlıkla hissedebiliyoruz arkadaşlar. Vokal tarafında yine Saiki mükemmeldi. Kendine has güçlü göğüs sesiyle parçayı baştan sona taşıdı diyebilirim. Sert ve sert rifflerin üzerine bile vokalin netliğini hiçbir şekilde kaybettirmedi. Ve özellikle nakaratlarda dikkat ettiyseniz şarkının enerjisini ciddi anlamda yukarı çekti Saiki. Miku ise vokallerde sadece dediğim gibi destek olmuyor. Ona aralarda yapmış olduğu süslemeler, yükselmeler, alçalmalar mükemmel bir tad veriyor şarkıya Miku'nun. Eee, Yine bazı bölümlerde oluşturduğu armoniler sayesinde de bu şarkıda parçaya ekstra bir katman ekledi diyebilirim. Saiki'nin güçlü ve keskin vokaliyle Miku'nun daha böyle yumuşak tonu birbirini çok güzel tamamlıyor. Birçok videoda söylüyorum zaten bunu biliyorsunuz. Yine bu şarkıda da harikalardı. İşte Bandmate'in vokal kimliğini farklı yapan dediğim gibi noktalardan biri de bu denge bence. Canlı performansta özellikle de dikkatimi çeken bir nokta var. Birincisi Misa'nın
vokaller arasında yerleştirdiği kısa melodik bas yürüyüşleri harikaydı. İlk dinleyişte fark edemeyebilirsiniz ama kulak vermeye başladığınızda direktmen parçaya ne kadar büyük bir katkı sağladığını anlıyorsunuz. İkincisi ise Akane'nin tempolu kontrolüydü diyebilirim. Şarkı boyunca enerjiyi hiç düşürmeden gruba adeta lokomotif gibi taşıdı şarkıyı. Solo bölümüne geçerken de davulun ve basın yarattığı o gerilimle Kaname'nin solosunu daha etkileyici hale getirdi. Ve son nakarat geldiğinde gerçekten güçlü bir patlama hissi oluşturdu diyebilirim. Bir de benim çok sevdiğim bir detay var. Bandmate birçok şarkısında olduğu gibi yine bu şarkıda da hiçbir enstrümanın ben öne çıkayım, şov yapayım, egomu tatmin edeyim durumu asla yok biliyorsunuz Bandmate'te. Diğer gruplarda da o şekilde yine. Herkes birbirine alan açıyor. İşte bir an Misa'yı dinliyorsunuz. Sonra Kanami dikkatinizi çekiyor. Ve ardından işte Akane küçük bir atak yapıyor ve Miku'nun geri vokalleri harika bir şekilde kulağınıza geliyor. İşte bu yüzden Matchless Come ilk dinleyişte çok eğlenceli bir hard rock şarkısı gibi görünse de tekrar dinlediğinizde yeni bir detay keşfedebileceğiniz katmanlı bir düzenlemeye sahip ve dediğim gibi bence Bandmate'in büyük e, güçlerinden tam olarak biri de bu şarkı olabilir diye düşünüyorum. E, Bu parçayı ne kadar dinlerseniz o kadar fazla e, ayrıntı yakalamaya devam ediyorsunuz. Çok beğendim arkadaşlar şarkıyı. Dediğim gibi uzun bir video atamadım tatilde olduğum için ama artık tatilim bitti. Videolara daha ağırlık vereceğiz. E, Sabreden, bugünü bekleyen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.